Rusya-Ukrayna savaşı hiç kuşkusuz hem Avrupa'yı hem de savaş konseptini değiştiren bir savaş. 5. yılına girdi artık. 4 yıl geride kaldı bu savaşta ve ateşkes yok. Barışsa şimdilik uzak gibi görünüyor. Peki gündemdeki yerini koruyamayan ama aslında çok kanlı saldırıların olduğu bu cephede neler oluyor? Savaşta son durum nedir? Hangi teknolojiler kullanılıyor? CNN Türk Haber Koordinatörü İdris Arıkan ve Ali Kahraman'ın vizyon haberinde bakacağız. Ukrayna'da Bağımsızlık Meydanı'ndaki görsel tam arkamda gördüğünüz gibi işte böyle. Burası Bağımsızlık Meydanı. İşte savaşta hayatını kaybeden insanlar, bayraklar var. Savaşın sürdüğü bir yerdeyiz. Burası Sumi. Atış talimi yapılıyor. Bakın ağır makinalı bir silah var. Hemen yanında mevzi var. Burası Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki sembol yerlerden bir tanesi. Hemen arkamda İrpin Köprüsü'nü görüyorsunuz. İrpin Köprüsü'nden geçerek şehrin içerisine girmeye çalıştı Rus kuvvetleri. Bu bölge savaşın sembolü oldu. Ölenlerin anıldığı bir eylemdeyiz şu an. Cephe bir tarafta, buradaki hayat bir tarafta. Gece drone ve füze saldırıları, gündüz enkaza dönen binalar, tesisler. Karanlığını yırtan gök gürültüsü şeklinde silah sesleri duyuyorsunuz. Burası işte sınırdan 600-700 kilometre ise yaklaşık 1000 kilometrelik bir füzeyle bu bölgenin vurulduğunu söylemek mümkün. Rusya-Ukrayna savaşı unutulmuş gibi görünüyor ama aslında tüm hızıyla devam ediyor. Rus tehdidi Avrupa'nın işlerinde hissediliyor. Moskova'nın füzeleri ise Ukrayna'nın şehirlerinin semalarında görülüyor. Aslında savaş 24 Şubat 2022'de başladığında bu kadar uzun süreceğini kimse tahmin etmiyordu. Rus güçleri Kiev'i kuşattı. Ukrayna liderliğinin kaçacağı tahmin ediliyordu. Çatışmalar başladı ve insanlık dramı yaşandı. Ne oldu burada? Bu bölgede bu köprü hedef alındı. Bu köprüyle birlikte bu bölgeden insanların kaçışı başladı. Görselde görüyorsunuz. İrpin'den kaçışın olduğu yer burası. Yani İrpin Köprüsü'nün den kaçan sivillerin bir şekilde köprünün vurulmasıyla birlikte bu bölgeden kaçtığını o dönemde gördük. Ne oldu o dönem? İşte bu köprüden kaçan siviller, yaklaşık 200 bin sivilden bahsediliyor. Kiev'e sığmaya çalıştı. O anda bu bölgede büyük çatışmalar vardı. O çatışmalar esnasında ne yaşandığına baktığımızda şunu görelim. Yaklaşık 3 bin Ukraynalı askerin öldüğü belirtiliyor. 30 binden fazla da Rus askerin hayatını kaybettiği iddiaları var. Cephe savaşları, göz gözü görmez havalarda, çatışmalar ve soğukta kanlı mücadele. Rusya, Ukrayna'nın bir bölümünü işgal etti. 2014'te Kırım'ın işgaliyle başlayan Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın düşmesiyle savaş içinden çıkılamaz hale geldi. Şimdi Rusya, Ukrayna'nın 5'te 1'ini kontrol ediyor. Ukrayna 4 yıldır bir savunma topraklarını koruma savaşı yönetiyor. Sadece belli istisnai durumlarda taarruza geçiyoruz. Çünkü bizim için her bir askerimiz çok değerli. Çok ağır bir silah sesini duymuş olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tepesi yüksek, sesi yüksek bir ağır makinalı silahın atışını şu anda tekrar bakacağız. Baktığımızda bu ses işte savaşın duyduğumuzda savaşın önemli seslerinden bir tanesi. Rusya, Ukrayna'ya karşı başlattığı bu vahşi saldırı savaşında hedeflediği hiçbir amacı gerçekleştiremedi. Rusya Donbas'ta ilerleyemiyor. 2014'te Donbas'ta savaşıyorlardı. 2026'da hala Donbas'ta savaşıyorlar. Ancak Ukrayna'nın %20'si Rus işgali altında. Savaşın rengi değişti. Strateji farklı, konsept farklı. Rusya-Ukrayna savaşı dünya savaş konseptini de değiştirdi. Artık cephe değil gökyüzü savaşı var. Ukrayna'nın kullandığı dronlardan bir tanesi. Bu dronların işte alt kısmına
işte 15-20 kiloluk bombalar yerleştiriliyor ve bu bombalarla Rusya tarafından yönelik saldırılar düzenleniyor. Tugay'ımızın teçhizatları arasında 3 tip drone öne çıkıyor. Birincisi yakın mesafede öncü olarak görev yapan Front Strike dronları, ikincisi 30 kilometre ve daha derin bölgelerde operasyonel amaçlarla kullanılan Middle dronları, üçüncüsü ise Rusya Federasyonu topraklarındaki hedefler dahil uzun menzilli görevler için kullanılan stratejik dronlar. Sistemimiz gece gündüz her türlü hava şartında kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyor. Basit ama etkili. Asker değil ama asker gibi. Bir robot ama artık cephede mevzi kazanıyor. Siper işlerine giriyor. Askerleri öldürüyor, hatta bir iddiaya göre cephe kazanıyor. Bu dronlar bölgeye geliyorlar. İşte şu altında gördüğünüz yerlerde örneğin şu bölgede normalde bomba oluyor. 10-15 kiloluk bombalar taşıyabiliyorlar ve bu bombalar gökyüzünden diğer işte düşman mevzilerine gönderiliyor. Rusya da karşılık veriyor aslında. Dronlarla ve balistik füzelerle Ukrayna'yı hedef alıyor. Son dönemlerde en kanlı saldırılarda başrolü Rusya'nın balistik füzeleri İskender ve Oreşnik alıyor. Ses hızını aşan füzeler durdurulamıyor. Başkent Kiev hedefte. Bakın gökyüzünde ışıkları görüyorsunuz. Bir taraftan füze, bir taraftan drone saldırıları var şu anda. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçtiğimiz günlerde Luhansk'a yönelik bir saldırı olmuştu Rusya'nın kontrolündeki Luhansk'a. Gece vurulan hedefler gündüz harabe halinde. Rusya balistik füze gücüyle özellikle Ukrayna'nın savunma sanayini hedef alıyor. O füzenin yarattığı felaketi görüyoruz. Bir taraftan da Ukrayna itfaiyesi şu anda bir şekilde burada çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna Rus saldırılarında birçok sivilinde zarar gördüğünü söylüyor. Artık özellikle başkent Kiev öncelikli hedef. Gördüğünüz gibi Ukraynalı kaynakların dediğine göre, Ukrayna gazetelerinin yazdığına göre burada ölenlerin 24'ünde sivil. Ama Ukrayna'da boş durmuyor. Drone saldırıları Rusya'nın işlerine kadar varıyor. Ukrayna'nın drone saldırılarında bu kadar ustalaşmasının nedeni aslında Avrupa'nın da desteği. Aslında savaş sadece Rus-Ukrayna arasında değil de Batı-Rusya savaşına dönüştü. Özellikle Avrupa tehdit algısını Rusya'ya karşı yükseltmiş durumda. Sadece Ukraynalılar yok. Örneğin Azerbaycanlıları da görüyoruz. Örneğin başka ülkelerden burada gelip çatışmış, burada hayatını kaybetmiş savaşçıları da görüyoruz. На рівних битися з ворогом вже четвертий. Bu benim şahsi görüşüm. Şu şartlarda Ukrayna ordusu bu savaşı çok uzun yıllar daha sürdürme gücüne sahip. Rusya-Ukrayna savaşını bir savaş değil, özel askeri operasyonu olarak nitelendiriyor. Rusya lideri Putin, Ukrayna zaten hiç yoktu vurgusu yapmıştı savaş başlamadan önce. Yani Ukrayna'yı bir ülke olarak görmüyor. Напевно, ніхто, крім українців, Putin küçük olsa bile Ukrayna'yı savaşta yenebileceğine ilişkin umuda sahip olursa barış müzakere masasına asla oturmaz. Günümüz dünyasında Rusya'ya karşı direnişe ortak bir destek var. Sadece ülkelerin siyaset sistemleri, kimisi cumhuriyet, kimisi de meclis daha ağırlıklı karar verme süreçleri, bürokratik düzenlemelerle NATO gibi büyük ve çok taraflı bir kurumdan hızlı karar çıkmasını engellese de ortak niyetin var olduğu gerçeğini çiğnemiyor. що відчути її на собі, коли вона десь далеко. Peki Avrupa'da Putin bakışı ne? Putin, Ukrayna'da olduğu gibi Avrupa'daki şu devletler aslında yok diyebilir mi? Bunu zaman gösterecek. Kesinlikle Rusya sadece Ukrayna için değil, Avrupa Birliği, üye devletleri ve bugün Avrupa'da karşı karşıya olduğumuz genel güvenlik mimarisi için de açık ve net bir tehdittir. Bu tehdit yalnızca Ukrayna'ya yönelik devam eden Rusya'nın vahşi saldırı savaşıyla kendini gösteriyor. Hibrit faaliyetlerin, bilgi manipülasyonu saldırılarının, siber saldırıların arttığını görüyorsunuz. NATO'nun dayanıklılığını ve AB üye ülkelerini test ediyorlar. Ve ne yazık ki bu trend devam ediyor. İşte bu yüzden Avrupa Birliği ve tüm AB üye ülkeleri için Ukrayna'ya desteği sürdürmek son derece hayati önem taşıyor. Bugün Avrupa'nın göbeğinde savaş var. Bu savaş askeri çatışma kapasitesi aslında olmayan Avrupa'yı korkutuyor. Avrupa'nın Rusya korkusu gerçek mi değil mi? İleride ne olacağını şu anda kimse bilmiyor.